Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bu hafta yine dop dolu konu ve konuklarla karşınızdayız. Programı bugün Emine Sayar ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşe Tosun'la birlikte sunacağız. Konuklarımız ise Avrupa Deniz Gözlem ve Veri EMODnet'ten sevgili Andrée ve sevgili Nathalie olacak. Sevgili Andrée, sevgili Nathalie, sevgili Emine, sevgili Ayşe, hoş geldiniz. Welcome. Thank you very much. Hello. Hi everyone. Herkese merhabalar. Bu hafta konuklarımızdan da anlaşılacağı üzere Avrupa Komisyonu tarafından kullanıcıların hizmetine sunulmuş olan Avrupa Denizler Atlası'nı konuşacağız. Peki programda ne konuşacağız sevgili Ayşe? Yani alt başlıklar verebilir misin? Sevgili Ayşe, sesini alamıyoruz. Bugün Avrupa'daki okyanus ve denizleri anlatan bir interaktif etkileşimli bir harita geliştirilmiş. Biliyorsunuz ki günümüzdeki öğretim materyalleri arasında da artık haritalar kullanılıyor. Online sistem üzerinden geliştirilmiş olan ki bu bize öğrenme fırsatı da veriyor. Hı hı. Günümüz teknolojisi bize artık hani 3 boyutlu ya da etkileşimli materyaller sağladı. Bu bizim için de çocuğa göreli ilgi açısından da önemlidir. Ben hocalarımıza bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bu geliştirilmiş olan Avrupa'nın okyanusları ve denizleri hakkında geliştirilen interaktif atlasın ne olduğu, eğitim boyutundaki amacı ve önemi nedir? Acaba bize bunu yanıtlayabilirler mi? İstersen sevgili Ayşe bütün sorularını birlikte alalım. Onların sunumunu bölmemek adına. Tamam. Soruların varsa onlar toplu halde cevaplamış olsun. İkinci bir sorum, hani Atlas'ın oluşturulması sürecinde acaba hangi disiplinlerden faydalanıldı? Yani disiplinler arası bir interaktif harita olarak görebilir miyiz? Bunun dışında Atlas... Yani bu bir sosyal bilimlere hitap eden bir konu mu, yoksa fen bilimleri ve matematiği de ilgilendiriyor mu? Yani sistemi ilgilendiriyor mu? Diğer konuları ilgilendiriyor mu? Evet, yani birden çok disiplinin bir araya gelerek oluşturulmuş olan bir öğretim materyali mi? Yani bunu öğrenmek istiyorum ki günümüzde artık toplu ya da disiplin arası çalışmalar şu an çok popüler. Onun dışında Atlas'ta okyanus ve denizlere yönelik oluşturulan hani temalar ya da içerikler nelerdir? Biz bu Atlas'ta neleri bulabiliriz? Bir fay hattını, yani deniz altındaki fay hattına dair bilgi alabilir miyiz? Ya da bir volkanik olayla ilgili bilgi alabilir miyiz? Onun dışında Atlas'ı hani okul ortamında kullanmak istersek hani bu daha çok hangi yaş grubuna hitap etmekte? 6 ve 12 yaş aralığındaki çocukların da öğretmenlerin de kullanabileceği bir harita mıdır? Ve son sorum da Atlas'ın kullanım konusunda hani öğretmenleri ya da kullanacak olan kişilerin yönlendirmesini sağlayacak bir metin, bilgi ya da bir video içeriği var mıdır? Tüm sorum bunlardan oluşuyor. Tamam, teşekkür ederiz sevgili Ayşe. Ben hocalarımıza çevirmeye çalışayım soruları basit bir şekilde. Hi again, welcome again. The questions of her. Let me begin with them. There are 5 questions in the first row. Okay, what can we say about the aims and importance of the interactive map of this atlas, and which disciplines are covered? The questions are like that. And also, can we say that it's an interdisciplinary tool or a study? And what are the themes or subjects or context created for the ocean and seas in Atlas? For example, can an educator reach the information of volcanoes, the fault lines, and anything that they are interested in the Atlas? And if we want to use Atlas in the school environment, what age range can we address it to? And is the information in the Atlas is supported by videos and extra information texts in the interactive tool? And I have some extra questions I have in my mind. Hocam, benim sormak istediğim sorular da var. Mesela bu renk geçişleriyle alakalı olan aslında hocamızın sorularından bir tanesi benim çok ilgimi çekmişti. Onu da sormak istiyorum ben. Emine, yalnız burada şöyle yapabiliriz. Bunlar sevgili konuklarımız
kendi istedikleri sıralamaya göre cevaplayabilirler. Çünkü bir standart sunumları olabilir. Sunumların içerisinde bu sorulara yer verebilirler. Okay. The questions are like that, but you can answer all of the questions in your presentation. It doesn't have to be in a row. You can pick any question you want to answer first. So you can share your screen and you can share your presentations. Welcome again. Thank you very much. Indeed, we will answer to this question during the presentation. And if you need more information, we can also, after the presentation, answer more questions. So, hi everyone, my name is Andrée-Anne. I live in Belgium and I work for the EMODnet Secretariat, which is the organization who coordinates the development of the European Atlas of the Seas. And together with my colleague Nathalie, oh yes, sorry. Okay, adı Andrée-Anne hocam. Belçika'dan katılıyor. Organizasyonlarından bahsetti. EMODnet ile çalışıyorlar ki bu da Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor. Ve arkadaşını tanıtacak şimdi. Yes, please. And so together with my colleague Nathalie, we will present what is the European Atlas of the Seas and how you can use this interactive tool in your classroom, because as you will see, it is a powerful tool to use in education. Okay. Nathalie ile beraber şimdi bunu sınıflarınıza nasıl entegre edebilirsiniz? Bununla ilgili konuşacağız genellikle dedi. Yani bunu interaktif bir araç olarak nasıl kullanırsınız? So in a nutshell. Efendim hocam? Dinliyoruz. So in a nutshell, what is the European Atlas of the Seas? So it is a digital interactive learning tool and it presents stunning marine map. You have an example behind me. It's a map about beach litter, the kind of litter you can find on beaches. And in the Atlas, you can find more than 285 of these interactive maps. So it's covered a large range of topics, as we will see later. All the information and math are easily accessible and they are now translated in the 24 official languages of the European Union. And the map can be quickly printed, shared, or embedded in a presentation. Okay, let me translate this part. Yeah, if you can come back. Hocam kendisi Atlas'ı genel olarak şöyle özetledi. Dijital bir öğrenme aracı aslında. Harika denizcilik şeyleri var, haritaları var ve okyanuslarla ilgili bilgi içeriyor. Ayrıca denizcilikle ilgili pek çok soruya da cevap bulabileceğiniz atlaslar bunlar. Yani denizcilikle uğraşanların da gelip baktığı bir yer, sadece eğitim için değil. 285'ten fazla dedi şu anda interaktif harita bulunuyor. Kolay erişimi, dağıtımı ya da işte kopyalaması hiç sıkıntı değil. Tamamen kullanıma açık hocam herkese. O yüzden biz bunu bir açık eğitim kaynağı olarak da çok rahatça kullanabiliyoruz. Yani izinleri var ve 24 tane resmi dile de Avrupa Birliği resmi dillerine çevrilmiş durumda. Türkçe var mı hocam diller arasında? Is Turkish included in the languages? It's not included. It's the 24 official languages of the European Union included. Yeah, hocam 24'ün içinde olmadığı için Türkçe official değil yani. Şey değil, resmi dil olmadığı için yok. Anladım, tamam. Ama ekran kullanılabiliyor, ben baktım. Hı. Yes, please. So the next slide, it's just an overview of the kind of topics you can find in the European Atlas of the Seas. So it's a small overview because there are many more, but you can find information, let's say, about tourism, nature, sea life, transport, sea bottom, etc. So all the topics there, but many, many more. Ve aslında buradaki konulardan daha fazlası var ama genel konular bunlar diyor. Atlas nelerden bahsediyor? Turizm için haritalar, doğa, deniz canlıları, ulaşım, deniz dibi yani okyanus dibi yaşantısı hocam, enerji, güvenlik var orada. Ondan sonra iş kaynağı olarak neler kullanılabilir? Balıkçılık ile alakalı ve tarımla alakalı. Pardon, deniz tarımı diyelim. Yani deniz yetiştiriciliği, balık yetiştiriciliği. Aquaculture. Thank you. So behind the Atlas, there's a lot of people working to make this tool accessible. It's not just Nathalie, it's not just me and Nathalie, a lot of people. So behind the Atlas, there is it's an initiative of the Directorate General Maritime Affairs and Fishery of the European Commission. So it's their initiative.
And since 2017, it is managed by the EMODnet Secretariat, financed by the European Union. So EMODnet Secretariat, it's a network of a lot of organizations in Europe, more than 120, and they work together to observe the sea, collect the data, and make them freely accessible to the public. And they are available in the Atlas, for example. Okay. Hocam EMODnet'i anlatıyor. EMODnet aslında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir bilim şirketi. Yani sadece bilim yapmaları için, bu denizcilik araştırmalarını gerçekleştirmeleri ve bunu halkla paylaşmaları için kurulmuş bir şirket. Bu peki Atlas'ın arkasındaki güç ne? Yani biz bu bilgileri nereden alıyoruz dedi. Bu denizcilik genel müdürlüğü ile birlikte çalışıyorlar. Onların gözlem şirketleri var. Onlardan alıyorlar bilgilerini. Şimdi bilimle uğraşanlar bilir ki denizler aslında uzaydan daha fazla bilinmez içeriyor şu an bizler için. O yüzden değerli bir araştırma. Yani biz uzayı aslında denizlerden daha fazla biliyoruz. Elimizin uzandığı denizleri daha az biliyoruz. Bu açıdan önemli bir araştırma. Okay, he's saying that the importance of maritime observation and also maritime science is maybe more important than space and astronomy science, because we don't know the things that we don't know about our oceans are more than the unknown information about space. He says so. It's a very important thing to do, what you are doing. Indeed, and we are really grateful to all our data providers. So EMODnet is the main data provider, but there are many, many more, and you have them listed there. So we have data, so real scientific data from the European Commission, other services of the European Commission, EMODnet, as we mentioned, but also the European Environmental Agency, Eurostat, Copernicus Marine, and a Joint Research Center, and more as well. EMODnet hocam sadece bir tanesi, kaynakların sadece bir tanesi. Onlar EMODnet için çalışıyor ama kimler başka çalışıyor ve nereden de bilgi alıyorlar, onunla ilgili de konuşuyor. Dediğim gibi az önceki müdürlük var, bu denizcilik ve balıkçılık diyelim. Gene Avrupa Komisyonu'nun başka servisleri kullanıyor. EMODnet var. Bir de Avrupa Çevre Ajansı, Eurostat, Kopernik Denizcilik ve Joint Araştırma Merkezi gibi daha liste uzuyor. Çok merkez varmış hocam bu tür araştırmaları yapan, onların bilgilerini de mutlaka paylaşıyorlar. So the next slide, you can see the data come directly from the scientists at the sea, directly to you in the Atlas. So without these data provider and these scientists, there's no Atlas possible. They are really, really important in the Atlas. And here is an... Go ahead, yes, sorry. Gösterdikleri fotoğraflar tabii direkt bilim adamlarının yaptığı çalışmalar bizi besliyor diyor. Bunlar da çalışmalardan örnekler. Yes, ma'am. And here is an example of a tool that can be used to collect data at sea. Bu tabii veri toplama araçlarından birini görüyorsunuz fotoğrafta. Bu direkt deniz dibinden bize haber veriyor diyor. And so the source provider always acknowledge directly in the map, and the link to the source location is provided. So here you see in the map where there's the red circle, it's where you can see who is the data provider of this map. So in this example, it is the International Aquarium Forum, and there's always a link you can click and you go directly to the website of the data provider. So sometimes you can also extract the raw data there. Okay. Hocam kim ne bulduysa ve bizimle paylaştıysa biz onu bu haritaya işliyoruz. Ve diyor kesinlikle bu bilgiyi nereden aldığımızla ilgili oraya bir link bırakıyoruz ki bunu nereden aldığımız, hangi organizasyondan aldığımız, bu bilgiyi nereden güncellediğimiz belli olsun. Onları kesinlikle bu şekilde tanıyoruz diyor. Ki daha fazla bilgi almak isteyen de onların sitesine bu şekilde yönlendirilmiş oluyor diyor. Burada ben bir araya girebilir miyim yine? Bu çok detaylı bir çalışma. Acaba bunu kaç yıldır yapıyorlar, bu sonuca ulaştılar? The question is, it's a very detailed study. How long have you been since you're working on it? How long have you, I didn't understand clearly the question. How long have it been since it started? Because it's a very detailed project. It's a very detailed...
Oh, yes, I don't have the exact date. It started a long time ago. I don't remember the exact date. I know at the EMODnet Secretariat we started in 2017 to really, there was a big revamp of the Atlas in 2018. So now the look that you see of the Atlas, it was not like that long time before. It's like that in 2018. But I know it used before EMODnet was taking over the management of the Atlas. I see. Hocam haritayı toparlamaya başlamadan önce tabii ki bilgiler alınmaya başlamıştı ama 2017'de tam anlamıyla başlamışlar. 2018'de mesela şu an göründüğü gibi iyi görünmüyordu diyor ama şu anda gitgide güncelleyerek son halini vermişler ama 2017 ve birazcık öncesi diyebiliriz hocam. Anladım. Thank you. So I think now I hand over to my colleague Nathalie. Thank you, Andrée-Anne. So now that we know what the European Atlas is and where the data comes from and who's behind it, we can really look at how it works. When you will open the Atlas, you will go to the internet and you type in www.europeanatlasoftheseas.eu. Then you see this page and you have a screen, which is the menu screen. And there you can choose the language. So if here we have selected English at the top here, but you can click to change in any other language of the 24 languages of the Atlas. In this menu, you have many things that are interesting. You have the Atlas overview, which is the list of all of the map layers. So all of the content is included in this overview. So if it's the first time that you're using the Atlas, you can go and have a look at the overview, and then you have an idea of everything that you can look at. You have also new Atlas function. This is interactive help. This will give you help on how to use the Atlas and what the different tools are within the Atlas. You also have, do you need help? This is a written file which explains everything that you need to know about the Atlas. And then you have something that is very interesting for the teachers, is the Teacher's Corner. So this is where you access the Teacher's Corner, and there you can find exercises, and I'm going to show you a little bit later how you can use it. So once you have seen this, you can close this window. But if you need to come back to it, then that's very easy. You can just click on the icon of the menu, which is the 3 lines, and then it opens again, and you can again look at the information. I see. Okay, can I translate that part, please? Thank you. Sorry. Yeah. Hocam adresi yazdığımızda Atlas'a ulaşmak için kullanacağımız adres bu. Dil seçenekleri gene orada işaretlenmiş, İngilizce kullanıyor şu anda mesela ekranı. Oradan dile seçebiliriz ama Türkçe olmayacağı için herhalde İngilizce devam eder bizim öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Neler var? Yardıma ihtiyacınız var mı bölümü var. Bakın orada Do You Need Help bölümü var. Burada açıklıyor çok detaylı bir şekilde kullanımını sitenin. Atlas'la şöyle bir genel bakış bölümü var. Gene kırmızıyla işaretlediği sol altta. Sağ yukarıda hocam Atlas fonksiyonları, yani hangi araçlar kullanılabilir, neler bulabilirsiniz burada, ona bakabilirsiniz ama galiba bizi en çok ilgilendiren tarafı şu Teacher's Corner bölümü. Yani öğretmenlerin neler yapabileceği, öğretmenlerin bunu sınıfta nasıl uygulayabileceği ile alakalı bir bölüm burası. Buradaki egzersizleri diyor birazdan daha detaylı anlatacağım dedi. Bunu küçük ekranda kullanmak da mümkün. Yani Atlas büyük ekranda açık, bu menü aşağıya da kaydırılabiliyor ama geri gelmek istersek de o sol yukarıdaki 3 çizgi bölümünden geri gelebiliyoruz. Anladım. Yes, ma'am. So when you have seen this, then you can really get into the Atlas and start looking for information. And to do this, you click on the icon that is just before the menu. And there you will have a new window that will open, and you have 3 choices. You can look at predefined maps, which are maps on the different thematics, topics that Andrée-Anne mentioned. Or you can go to layers, and there you can choose your own map layers. Or you can go to map stories, and there you have a little more information about some of the maps. I see. Gene hemen alt tarafta hocam neler bulabilirsiniz bölümü var. Predefined Maps dediği daha önceden tanımlanmış ve hazır haritalar. Burada sizin ilgi alanınıza göre harita bulmanız mümkünmüş. Layers bölümünde katmanlar, yani katmanlara tek tek bakabiliyorsunuz. Map Stories'de de o haritalarla ilgili daha detaylı hikayeler, yani daha detaylı anlatımlar, onların nereden geldiği, nasıl bulunduğuyla alakalı
hikayeler var diye tahmin ediyorum. Burada aslında add layers to the map demek yani katman ekle. Bu şeyi incelerken, bu interaktif aracı incelerken biz buna katman ekleye gidebiliyoruz. İşte şu atıyorum işte okyanus, işte balıklar, şu bu falan gibi katmanlar ekleye de gidilebiliyor. O yüzden burada böyle bir bölüm var. Burada şu aklıma geldi. Acaba bu uygulama kişiselleştirilebiliyor mu? Mesela bir Facebook gibi veya ne bileyim Twitter gibi üye olup kendi haritalarımızı bir yerde depolayıp veya ne bileyim kendi haritamızı oluşturabiliyor muyuz acaba? Bunu isterseniz sonrasında soralım hocam. Tamam. Şimdi bölümek adına. Not ettim. Yes, ma'am. So we will first look at the thematic maps. So for example, here you have the energy map, and it brings together several map layers that show you the different types of energy. So you have, for example, ocean energy, like tidal energy, wave energy, or salinity gradient energy. You have wind farms, and you have all of the different types of energy. And if you zoom in with the plus or the minus symbol, then you can really look into one specific area. What are the sources of energy that are being produced? And if you click on a specific icon, for example, you see that the little square with the waves is showing wave energy. If you click on that, then you have more information about that specific production site. Hocam burada sadece enerji haritasının bir bölümünü görüyoruz. Enerji deyince diyor sadece tek bir enerji aklınıza gelmesin. Mesela burada şu anda açık olan sayfada sadece okyanustaki enerji var. Okyanustaki enerji mesela dalga enerjisi, akıntı enerjisi, ısı enerjisi her şeye diyor ulaşabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman o istediğiniz enerji türüyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olursunuz. Geri geldiğinizde de daha geniş bir yelpazeden bakabilirsiniz bütün enerji çeşitlerine diyor. Yani çok detaylı, çok derin bir araştırma hocam. Mesela ben şeyi merak etmiştim sevgili Emine. Rüzgar gülleri var ya elektrik enerjisi üretmek için. Yani bu ölçümleri nasıl yapıyorlar? O direği oraya nasıl dikiyorlar? Yani oraya dikmeleri gerektiğini nasıl anlıyorlar? Bunu hani yurt dışı bazı firmalara yaptırdıklarını öğrendim. Demek ki çok bu alanda uzman şeyler var, firmalar var. Yani anladığım kadarıyla. Tamam. Soru var mı hocam? Devam edelim mi? Yok, devam edebilir. Okay. Yes, miss. So this is another example. This is the thematic environment map. And in there you have also several map layers that are combined together. For example, you have the marine protected areas and the Natura 2000 sites, which are sites for the protection of marine habitats and species. You also have, for example, information on coastline change based on satellite data, because we mentioned scientists collecting data at sea and also sample from seawater, but we also have some satellite data in the atlas. And these coastline changes show you where there is erosion. And this is important, for example, because we know that with climate change, the sea levels are rising, and this will reinforce erosion in the coastal areas. So this is important to know. And so again, you can zoom in or you can zoom out to have specific information about specific areas. And also, if you click, for example, on a country, you see some numbers there. You can have more information. Yes? Yeah, you can finish your sentence, no problem. And also, if you remember, Andrée-Anne showed you that there's a little E for information, I for information. If you click on that, you also have a description of the map. So that will give you also more information about the map and about the data provider for each map. I see. Hocam çok güzel bir bölüm. O yüzden dikkat çevirmeye çalışacağım. Şimdi burada katmanları hocam tek tek bakmak bir seçenek. Bir de 2 katman, 3 katman aynı anda bakabiliyorsunuz. Yani 2-3 map'i birleştirebiliyorsunuz haritayı. Şimdi burada karşımızdaki bu kıyı şeridi kirliliği ve doğal yaşamı koruma ile alakalı 2
harita birleşik. Biz buradan neye bakıyoruz diyor? Erozyona bakıyoruz diyor. Erozyonu yani bu şekilde birkaç haritayı birleştirerek mesela nerede ne kayıp verilmiş bunu araştırıyorlar. Biz diyor deniz dibinden bilgi aldığımız gibi, deniz üstünden aldığımız gibi uydudan da bilgi alıyoruz. Yani buradaki haritada uydu bilgileri de kullanılıyor. Yani her haritada birden fazla veri aktarımı var ki hem yukarıdan hem aşağıdan gibi düşünebiliriz bunu. Yani her yerden bunu alıp birleştiriyorlar. Harika bir şey. Yine aynı şekilde oradaki iyi bölümünden bu bilginin bize nereden geldiği, nasıl oluştuğu ile alakalı bilgi alabilirsiniz diyor. Bir de bu bilgiyi diyor kaynaklarına da ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi de alabilirsiniz. Ve şehir şehir de bakabilirsiniz. Ülke ülke bile bakabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar yakınlaştırabilirsiniz bunları dedi. Burada şunu da dikkat çekebiliriz değil mi? Yani normalde Avrupa Birliği merkezli bir harita ve araştırma ama birçok yerde Türkiye'yi de içeren araştırmaları var. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili verilerde de kullanabiliriz. Tabii ki yani kendi ülkemizle ilgili zaten biz de bu kıtanın bir parçası olduğumuz için bence çok net kullanabiliriz. Hatta görüyorum yani birkaç harita geçiyor orada kendi ülkemizde neler olup bittiğine de çok net bakabiliriz yani. Hiçbir sınırlılık da yok. Sadece Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için dil seçeneklerinin içerisinde yoğuz. Evet. Onu da Chrome'dan çeviri özelliğini kullanarak öğrenciler ve öğretmenler yararlanabilir. Evet ve İngilizcenin önemini bir kere daha burada belirtmek isterim hocam. Evet. Yes. So also this means that the European Atlas of the Seas is very important for ocean literacy. So ocean literacy is understanding how the ocean influences us and how we influence the ocean. And so with all of the information that you can find in the map, in the different maps of the Atlas, you can really get a good understanding of that. How does the ocean influence us and how we influence the oceans? And to understand that, we really have to combine a lot of information from different sources and different type of information. And this answers your question about interdisciplinary aspects, that it's really important that we have an understanding of all of the different aspects. And so that covers biology, that covers chemistry, that covers physics, and many other fields of study. So that means that you can use also the Atlas in biology class, in physics class, in chemistry class, in many different classes. Okay, let's say this part. It's important. Hocam sizin aslında bir sorunuz vardı diyor. Bunu yani pardon disiplinler arası bir şeye çevirebilir miyiz ya da öyle midir diye. Bu kesinlikle böyle bir uygulama diyor. Çünkü biz bu bilgileri alırken okyanus okuma üzerine gidiyoruz. Okyanus okumak ne demek? Şu demek. Yani biz okyanusu nasıl etkiledik? Okyanus bizi nasıl etkiliyor? Yani suları biz nasıl etkiledik? Bizi sular nasıl etkiliyor gibi. Bunu okumak için diyor farklı disiplinlerden zaten yararlanmak zorundayız. Yani biyolojisi, kimyası, coğrafya hepsinin işinin içinde olması gerekiyor ki biz bu bilgileri tam olarak elde edebilelim. Ki buradaki katman katman bahsettiğimiz haritaları birleştirmek için de bu katmanların tabii onlara hizmet eden şeylerin arkasında hep farklı disiplinler var, farklı dersler var. Bununla ilgili de bu soruya da cevap almış olduk. Evet, kesinlikle disiplinler arası bir durum. Burada şu katkıyı da sunabilir miyiz acaba? Hani Amerika'da bir Türk bilim insanımız vardı, Onur Kılıç. Onunla yaptığımız bağlantıda şunu söylemişti. Kullandığımız oksijenin büyük bir bölümü denizlerden üretilen oksijen ve mesela bir şey göstermişti mesafe. Neredeyse kuzey yarımküreden güney yarımküreye kadar büyük bir mesafe. Sanayi devriminden önce balinaların bu mesafeden haberleşebildiklerini ama şu an meydana gelen kirlilikten dolayı bunun çok kilometrelere düştüğünü söylemişti. Evet, bu da aslında bu işte haritaları okumanın yani bu değişikliği aslında geçmişten günümüze gelen değişikliği çok rahat okuyabileceğimiz bir durum yaratmışlar bizim için. Aynen denizler kesinlikle geleceğimiz önümüzdeki yüzyıllar denize bağlı gibi gözüküyor. Okay, he and I are talking about the importance of the seas and oceans and also the maritime and marine life. We have a conversation about that. Yes, we can continue.
Sorry for Okay. You'll be also very interested to know that at the beginning of January, the Ocean Decade has started. So this is the International Ocean Decade on ocean. And so there will be a lot of information in this year and also the decades in the coming 10 years on the ocean and the seas. So if you're looking for information, that's a good place also to find information. It's organized by the United Nations. Sorry. Let me translate this part. Hocam Birleşmiş Milletler tarafından bu 10 yıl yani 10 yıl seçiliyor. Okyanus yılları seçildi bu, yani okyanus 10 yılı diyelim. Bu 10 yıl içinde diyor okyanuslarla ilgili çok çalışma yapılacak, çok bilgi paylaşılacak ve bu bilgilerin çoğuna da bakabileceğiniz bir yer oluşturduk biz diyor. Yani buradan da o bilgilerin çoğuna zaten halihazırda ulaşabilirsiniz. Bu 10 yıl birazcık okyanus yılı olacak. Ne kadar güzel hocam. Evet. Sorry ma'am, yes. Yeah, so very important indeed. Yes. And so the atlas can be used in science and geography, but also in language classes. Because as Andrée-Anne explained, it's available in the 24 official languages of the European Union. So that means that teachers and students who are working in other languages and students who are learning new languages, they can also use the atlas to do that. So when you have looked at a map or a combination of map and you want to erase them and start something new, then you just click on clear all layers. And then you will have a blank map and you can start looking for some new information. Okay. Hocam şu dedi hani tam interdisipliner yani disiplinler arası olmasının diyor bir yönü de diller arası da olması. Yani bir dil öğrencisi de çok rahat buradan öğrenim yapabilir. Bir dil hocası da bunu sınıfına taşıyabilir. Çünkü 24 tane dil seçeneği var diyor. Evet. Bizde bu content based learning derler hocam. Yani İngilizceyi kullanarak mesela matematik öğretiriz, İngilizceyi kullanarak fen öğretiriz gibi. Bu da aslında onun için çok iyi bir materyal oluşturmuş oluyor. Gene buradaki haritaları kullanmakla alakalı eğer diyor baştan yeni bir harita oluşturmak istiyorsanız bunlar şimdi biz üst üste koyulmuş bir sürü katman var bu haritada mesela. Bunu clear all layers'la tamamen baştan bir haritada yaratabilirsiniz. Yani katmanları tekrar seçmeye başlayabilirsiniz dedi. Bu bahsettiğin ders metodunu sen kullanıyorsun değil mi Emine hocam? İngilizce evet. Kullanarak kimya, İngilizce kullanarak fen bilimleri. Aslında tam tersi. Yani kimyayı kullanarak İngilizce, işte ya da işte biyolojiyi kullanarak İngilizce. Yani biz onu bir amaç İngilizce de araçlarımız değişebiliyor. Bunu aslında eski Anadolu Lisesi mezunları da bilir. Mesela onlar da matematiği, feni İngilizce görmüşlerdir. Yes ma'am, sorry. So now we have cleared this thematic map and we want to search for our own maps. And we can do that by going into the layer option. And there you can just select one map layer or several map layers just by clicking in the square and selecting the maps. And again, you have a little eye icon. And if you click on that, you have a description of the map. And when you have made the selection, you just close the window and the map will open. And so I have tried this here with an example which you mentioned, which are the submarine volcanoes and the tectonic lines. So here I have selected two maps and they come together so that the information is combined. And in this case, for example, it's really useful to use the zoom out and zoom in so you can really go and have a look specifically at the areas where you have volcanoes and tectonic lines. And if you zoom in really close, then you can see the volcanoes because at this scale, you cannot see the volcanoes, but if you zoom in, then you will be able to see the volcanoes and you can click on the volcanoes to know what the name of the volcano is, if it's active, or so you can have more information, and that's the case also for tectonic lines. Hocam bu coğrafi olaylarla alakalı mesela okumalar yapmak için diyor ben burada bir örnek yapayım size dedi. Orada bir önceki sayfada aslında 2 tane katman seçti. Bu 2 katmanı isterseniz mikro olarak, isterseniz makro olarak ya da yıllara göre de seç. Yani istediğiniz kadar katman. Aynı konudan pek çok katman var. Hangisini almak istiyorsanız mesela
Burada diyor biz tektonik çizgiler ve deniz dibi volkanlarına bakmak istedik. İkisini birleştirmiş ve buradan bir okuma yapacak. Büyük ihtimalle yani volkan hareketlerine bakacak ya deniz dibindeki volkan, hatta zoom yaparak diyor volkana direkt bile bakabilirsiniz dedi. Yani aslında neye nasıl bakacağını da öğretmiş oluyor bize. Yani iki ayrı haritayı birleştirerek bir ortak bir bilgi çıkarmış oluyor orada. Burada biz sadece K12 öğrenci ve öğretmenleri için konuşuyoruz ama bu akademisyenler için de çok değerli bir bilgi değil mi? Yani yazacakları bir bilimsel makalede çok güzel veri tabanına ulaşabilirler. Hocam kesinlikle, yani şu an öyle düşünüyorum. Bir akademisyen gibi düşünmeye çalışıyorum ve diyorum ki benim için hazır güncellenen haritalar var. Ve bu harita sürekli güncelleniyor. Yani ve pek çok şirket tarafından güncelleniyor ve bunlar ki denetleniyor. Ondan sonra buraya aktarılıyor. Bu harika bir kaynak diyelim. Evet. Veri kaynağı. Kesinlikle. Okay, we are talking about for example, we are thinking like academicians. If we were academicians at the university, it would be a great source for us to see the changes and everything because it's updated so often. So it could be used by academicians too, not only teachers, students, not only the people who are interested in, but for professionals too. Yeah, yes, that's true. And we see that when we have some questions sometimes that we also have questions from scientists. Now, scientists usually, they will go directly to the information provided by the data provider because there you can sometimes even have more details. But they use both the atlas and the detailed information from the data provider. Okay. Hocam zaten bilim adamları bizimle kontak kuruyorlar. Hatta sorular da soruyorlar bize. Ama bizi mesela bizim haritadan bakıp güncellemeleri takip edip onlar tabii ki bu bilginin kaynağına gidiyorlar. Yani direkt bize sormuyorlar ama hani en azından buradan takip ettiklerini biliyoruz olayları dedi. İpucunu buradan yakalıyorlar. Aynen. Yani takibi buradan yapıp derinine bunu kim yapmış, kim bulmuş diye direkt kaynağından soruyorlar tabii ki. Thank you. So we were saying that it's possible to export this map so that you can include them in a lesson or in presentation or in a document. And that can be very useful if you want to include this in a document that you are sharing with the students, if you are a teacher, or if you are a student, if you are preparing a presentation that you will make to the class, for example. And you can do this by activating the print tool. So if you go to the menu, which is again the icon with the 3 lines, you can activate the print tool and the measure tool. And when you do that, you have icons that appear on the right side of the screen with the printer and the ruler, which shows how you can do some measurements in the class. Okay. I think teachers will be very glad to hear that. Okay, let me translate this part. Hocam diyor bizim bu bütün kaynaklar kesinlikle download edilebiliyor. Yani print tool ve measure tool diye 2 tane seçenek var. Eğer bunları aktive ederseniz hatta bunların küçük ikonları da çıkacaktır diyor. Yani bunu her ortamda paylaşabilirsiniz. Tabii eğitim kaynaklı olacak büyük ihtimalle ama diyor. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sınıfta, başka bir yerde. Her şekilde. Measures Tool'da da ölçüm yapılan bir araç anladığım kadarıyla. Yani ölçümleri yapıyor. Hesaplamaları yapan bir araç. Peki burada şunu girsem araya. Bir telif sıkıntısı var mı? Yani So it's a real open education resource actually, but is there any copyright issues about that? No? You can read about that if you go back to the menu, you have one of the points on the legal aspects and you can see information there. But when you will export the map, the reference to the European Commission is included. So you can use it and you can use it in the presentation, in a document that you share with your students. And I will show you can also include it on websites. So you're free to use it in all of the documents or websites that you want to use. And the reference to the European Atlas of the Seas, EMODnet, and the European Commissions are included with the logo and the reference that's included in it already. I see. Hocam zaten indirme yaptığınız zaman bizim logolar işte Avrupa Komisyonu'nun, EMODnet'in logoları işte orada görüneceği için diyor bunu kullanmakta hiçbir sıkıntı yok diyor. İndiği zaman zaten bu şekilde bilgiyle ineceği için
herhangi bir telif sıkıntısı yaşamayacaksınız. Okay. Thank you. And of course, when you use it, it's also always nice to mention that you are using it so that people can learn about the atlas also, and they can see it for themselves. So whenever you use it, it's nice to say that you are using it. Yeah, and that's where the map is coming from. Dissemination, yeah, it's some kind of dissemination. It's good. Yes. Yes, please. And I was saying, you can also include it in a website. To do that, you have an icon on the left part of the screen, which is a little square with an arrow that comes out. If you click on that, then you have the option to embed the map on a web page. And it will give you a code, which you can include in the code of the of your website. Hocam aynı zamanda diyor bu siteyi diyor biz size bir kod veriyoruz diyor. İsterseniz web sitenize bile ekleyebiliyorsunuz bizi diyor. Yani o kodu kullanarak mesela her okul ya da belki başka organizasyonlar yani bu şekilde o kadar diyor yaygınlaştırmaya açığız. Anladım. Ya herkes kullansın istiyorlar hocam. Yapmışlar ve görülsün, kullanılsın isteniyor. Yes, ma'am. So when you click on the printer icon, you have the map that appears, and you have different options that you can choose from. You can choose to export it in A3 or A4 form. You can choose to export it in PDF or JPEG, to include the legend or not. And you can also choose to change the title of the map. So by default, the title is European Atlas of the Sea. But here, the map that you see is a map on beach cleaning events. Okay, so, I see the Smurfs. Why do I see the Smurfs there? So it's because this is an awareness campaign, but also a campaign to have people get together to clean the beaches. And so there's a partnership with the Smurfs to do this. And so in the map, you can see the events that took place in 2018 and 2019. And if you click on one of the Smurf, then you can see what they did and how much litter they collected during these events. I see. And in 2020, they did not specifically go to the beaches, but they also had a campaign to have people think about how they can already act at home to prevent litter from getting to the beach. I see. Okay, let me translate this part. Hocam bu print bölümünü yani çıktı alma bölümünü nasıl kullanacağıyla alakalı. İsterseniz formatı seçebiliyorsunuz. PDF ya da JPG olarak inebiliyor. İsmini değiştirebiliyorsunuz. Hangi katmanı isteyip istemediğinize karar verebiliyorsunuz. Yani daha çıktı almadan bile katman seçebiliyorsunuz. Ben dedim ki şirinleri görüyorum. Neden? Bu dedi bu haritayla alakalı bir bilgi var dedi. Yani burada bir kampanya varmış çöp toplamayla alakalı. Her bir şirin de çöp toplayan çocukları temsil ediyormuş anladığım kadarıyla. Hatta bu çocuklar güzel projeler yapmışlar falan. Bunu bile include etmiş. Yani işin içine, haritanın içine koymuşlar. Çok güzel. Buradan da indirme seçeneklerini görmüş olduk bu şekilde. Kesinlikle. Okay. And this campaign is happening every year. So in the coming years, it will also be happening. And so in this case, you can change the title and say something like beach cleaning events or whatever you want to write. You can also change the scale in the frame with the scale, or you can zoom in, zoom out with the plus and minus icons, but you can also draw on the map. So you have a little pencil here, and with the pencil, you can draw on the map. So if you want to circle a specific area that you want to show, or whatever you want to highlight in the map, you can do that with the little pencil. And then, oh, sorry. Yeah. If you scroll down and you have made selected all of the options that you want, then you can just scroll down the page and you will have export. And if you click on that, then you will have the map that you can include in your presentation or in your lesson. I see.
Gene indirme seçeneklerinden hocam. Harita üzerinde oynama yapma seçeneklerinden bahsetti. Bu kez şeyde bakın orada bir kalem var. İstediğiniz gibi bir şeyler de çiziktirebiliyorsunuz üstüne çıktı almadan önce. Bu tamamen eğitim kaynaklı kullanılmasına yönelik aslında kolaylaştırmalar yapmışlar. Derse gene PowerPoint'e ekleme bölümü varmış. Oradan direkt ekleyebiliyorsunuz. Yani ne kadar çabuk, ne kadar hızlı paylaşırsanız o kadar iyi olacak şekilde tasarlanmış bir çıktı alma bölümü diyebiliriz. Yes, ma'am. Yes, and so you can really include that in any lesson, any presentation that you want to make. The other tool I mentioned is the measuring tool, and this allows you to do three things. You can calculate a distance, like in this map, and to do this, you click on the ruler. You have a measuring tool window that opens. You click again on the ruler, and you click on two different points, and it will give you the distance. And you can choose. Hocam burada da ölçüm yapma bölümünü gösteriyor. 3 farklı ölçüm yapılabiliyor burada dedi. Bu mesela şu anda uzaklık ölçümü. Öncelikle cetvele tıklıyorsunuz. Cetvele tıkladıktan sonra 2 nokta arası belirliyorsunuz ve o size ölçümü veriyor dedi. Bu bir tanesi. Yes, ma'am. And you can choose the unit. So you can choose to have it, for example, in kilometers or in miles. You can also decide to calculate areas. So for example, if you have Natura 2000 sites, which we mentioned before, which is the site for the protection of natural habitats and species, you can calculate the areas of this site. So you can use this in mathematics as well. Hocam ikinci ölçüm seçeneği de alan ölçümü. İstediğiniz bölgeyi yine bir circle içine alarak diyor. Oradaki alanı da ölçebilirsiniz. Buradaki hani mesela ne kadar alan zarar görmüş falan gibi şeyleri bulmak için hem matematik içinde de çok rahatça kullanılabilecek bir aktivitede de. Yes, ma'am. And the last option with this tool is to find out the geographical coordinates for a specific location. So to do this again, you click on the ruler, you click on the icon within the measuring window, and then you click on a specific location for which you want to have the information. You have a little red flag that appears, and in the window, you have the latitude and the longitude for this specific location. And above that, you also have an arrow and the latitude and longitude for the arrow. That means that if you move around your arrow in the map, then you will see that these changes. The one that you have chosen is the red flag, and then you can have the latitude and longitude for this location. I see. Hocam üçüncü ölçüm şekli de koordinat bulma. Koordinatı istediğiniz yeri seçerek yani nokta atışı yapar. Gene cetvel kullanılacak. Burada her türlü ölçüm için önce cetvele tıklamak gerekiyor. Sonra koordinatı bularak ve bunu hatta oynatırsanız diyor farenizi değiştiğini de görürsünüz. Buradaki latitude ve longitude'un de değiştiğini görürsünüz diyor. Yes, ma'am. And if students are learning about geographical coordinates, you can also use the map layer that is called geographic grid lines. And this is a specific layer that will give you this grid line. And here we have combined this layer with the grid line with the layer of the Natura 2000 site. And that means that we can locate Natura 2000 sites using this grid. And if you want to do an exercise, you could even do a treasure hunt. So you can give some hints to the students to say that it's located between this longitude and this longitude, this latitude and this latitude, and they can use the grid to try and find it within the atlas. I see. Hocam çok güzel bir coğrafya aktivitesi olarak kullanabilecek bir şeyden bahsetti. Burada meridyen ve paraleller üzerinden isterseniz diyor görüntüyü buna da çevirebilirsiniz. Yani bu çizgilerin göründüğü bir haritaya da sahip olabilirsiniz. Çizgileri ekleyebilirsiniz dedi.
Mesela burada dedi bir ava çıkarabilir öğrencilerine öğretmen dedi. Bir ipucu vererek burada bir şey bulmasını sağlayabilir. Koordinatları vererek gibi. Mesela bir paralel işte isimlerini vererek buradan bulmasını sağlayabilir dedi. Belki bu konuda programın sonunda sevgili Ayşe'nin söyleyecekleri var. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü kendisi orienteering konusunda çalışıyor. Sonunda bir Ayşe hocamdan değerlendirme alacağız. Okay. He's saying that, okay, Ayşe, our teacher here is also working on orienteering. And maybe she's going to use it as a tool in her own class, and maybe she will ask you some questions about that at the end of the session. Let's see. That'd be great. Yeah, çok mutlu oluruz dedi. Yes, ma'am. So to summarize, the atlas can be used to develop many competences. To read and understand a map, to learn what the components of a map are, the title, the legend, how to read the legend to help you understand the map and the geographical coordinates. Sometimes, as you see the map behind Andrée-Anne, you have a combination of a map and graphics. So you can also learn how to use graphic and understand graphics. Students can create their own map by using different layers. And so they can see and learn how by combining layers, they can get even more information. And they can measure distance and areas. They can also learn how to summarize information into a presentation. So for example, a teacher could say, okay, you do some research on fishing, and then they will go and look for which map layers they can find on fishing, and they can summarize this information and make a presentation, and they can work in different languages. Yes. Öğrencilerin diyor aslında akademik bilgilerini nasıl arttırırız? Yani bunu kullanarak öğrenci ne kazanır? Buna bir özet yapmak istedi hocam. Dedik ki yani bir haritayı okumak aslında en başta kazandıracağımız şey bu. Ve haritayı okurken haritanın anahtarını, koordinat bulmayı, işte bu başlıkları okumayı da öğreniyor. Grafikleri öğreniyor, grafik okumayı öğreniyor. Değişik katmanların ne anlamlara geldiğini, katmanların nasıl seçilebileceğini, katmanların ne kadar ayrıntılı olabileceğiyle alakalı bilgi sahibi oluyor. Tabii ki ölçüm yapabiliyor. Mesela uzaklık, alan gibi ölçüm becerilerine sahip oluyor. Bir bilgiyi kullanarak mesela sunum becerilerini arttırabiliyor bir öğrenci. İşte oradaki bilgiyi belki analiz ve sentez ederek bir sunum hazırlayacak. Bunu özetleyecek kazandığı bilgiyi. Bu da iyi bir kazanım. Ve tabii ki diyor farklı dil seçenekleri de diyor. Bunu dil becerileri olarak da alacaktır. Mesela İngilizce kullanacaksa eğer benim öğrencim bu siteyi ki İngilizce kullanacak. Eğer çeviriden de yardım almazsa bayağı İngilizce kelime de öğrenecek hocam baktığınız zaman. Gerçekten çok iyi kazanımlar. Burada galiba benim de ders almam gereken yerler var sevgili Emine hocam. Yurt dışına gittiğimiz bir şehirde elimizde harita olmasına rağmen haritayı yanlış okumuşuz. Başka bir yere gittik, kaybolduk. Evet. Dolayısıyla harita yeterlilikleri herkes için geçerli. Yani başıma gelmez diye düşünmemek lazım. Ben orada mıydım hocam? Seninle farklı lokasyonlardaydık. Sen metroyla gitmeyi seçtin, biz yürüyerek gidelim dedik. O günü hatırlıyorum hocam. Tamam, anladım hangi gün oldu. Okay, we are talking about a bad experience that we had in Paris. We were trying to use a map to find the metro way, but we couldn't read the map enough. So I think this, competences are also valid for us because we need to develop it. And also our students. So it's a need for everyone. To read the map is a very important issue. So I think we are going to use it to develop ourselves too. We are talking about it and we are laughing about our experience. We got lost. It's true that it's very wide and it's something that what students learn and what we all learn with the Atlas are things that we can use even every day. In everything that we do. Yes, you're right. Aslında her şeyde kullanılıyor diyor. Yani gerçekten atlas okumak, harita okumak çok çok önemli bir beceri. Günlük beceriler için de önemli. Kesinlikle hocam. Yes, ma'am. And if we look at the different ways that students can expand their knowledge,
We have already discussed some of them. It's learning about geography. It's STEM, science, technology, engineering, and mathematics. It's nature conservation. It's environmental issues and environmental awareness. It's economy also. There are several maps on economy, how many people are working in fishing or in aquaculture, for example. Sustainable development. And there is a link with the 17 Sustainable Development Goals. And then languages also, as we mentioned. As we mentioned. Aslında öğrenci becerilerini daha da nasıl arttırırız? Yani bu haritaların tabii ki sadece coğrafya, işte okyanus değil bu olay. Ne var hocam? Yani coğrafya var tabii ki ama aslında sistem etkinliği olarak çok basit kullanılabilir. Yani o kadar etkili kullanılabilecek haritalar ki gerçekten. Ve diyor doğal yaşamı koruma. Mesela konusuna ilgili çalışan insanlar da buradan yararlanabilir. Tüm çevre konularında çalışan insanlar buradan yararlanabilir. Ekonomiyle ilgilenenler de yararlanır. Yani çünkü ne var? Balıkçılık var, işte tarım var, pek çok harita var. Sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir gelişim ki şu anda Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz ajandasında olan bir konu. Çok da önem verdiği. Ve tabii ki diller. Yani diller sürekli var çünkü bu çok çok da önemli bir şey. Yani kendini farklı dillerde ifade edebilme becerileri. Anladım. Yes, ma'am. And you can also use it in school projects. So, for example, if you have a group of students and teachers who have decided to develop a school project, for example, to think about how we can reduce plastic use in school, then you can also use the information in the maps in the atlas to explain to other students why it's important and what's the link between the plastic that we use in schools or at home and the litter that we find in the beach. So you can create the link between the school and the sea. And so you have different examples. You can learn also more. I was talking about fishing. Where does the fish come from? So to learn more about where does the fish that we eat come from? I see. Hocam proje fikirleri verdi. Mesela öğrencilerle nasıl projeler yapılabilir? Harita çok detaylı kullanılabileceği için bir kere diyor kendi yerelinizdeki olan olayların haritasıyla gelebilirsiniz. Yani öğrencilerinizden mesela atıyorum Muğla etrafındaki olaylarla alakalı bir şey yapmasını isterseniz buradaki haritaları kullanmasını sağlarsınız ki elinizde daha güncel ve yerelinizden bir şey olmuş olur. 3 tane fikir var. Mesela okuldaki atıkların ayrılması, işte bakın atıklarımız neye sebep oldu diye haritayı gösterip ya da çocukların bununla çalışmasını sağlayabilirsiniz. Çok güzelmiş hocam bu fikir. Evet, plastik kullanımının azaltılmasıyla alakalı projeler yapılabilir. Çünkü plastik haritaları da var dedi. Yani plastik okyanusda ne durumda onunla alakalı haritalar da var. Ve gene aynı zamanda sürdürülebilir yiyecek, mesela bu öğlen yemeklerinde verilen yiyeceklerin sürdürülebilir olmasıyla alakalı olabilir. Gene yiyeceğin nereden geldiğiyle alakalı haritalar var. Yiyeceğin nasıl kullanıldığıyla alakalı işte geçmişten günümüze balıkçılıkla alakalı mesela şeyleri de kullanabilirsiniz diyor. Yani haritayı kullanarak pek çok proje üretebilirsiniz. Yes, ma'am. And so, as you have seen, also I have in some of example combined maps, and this is very interesting because actually we can learn more than in each of those maps. By combining the maps, you can learn even more. And so this is an example. Here we have combined the location of wind farms and the average wind speed and direction. And if you combine this, then you can see if it's linked. If the wind farms are located where the wind is the strongest or not. Are there wind farms in other places too? When I read it, I can see it's good, right? Can I see it? Yes, so you see with the legend, you will see that the strongest winds are the points in red, and in yellow, it's winds that are not that strong. And you can see that there are some wind turbines there too. Ah, okay. So you don't find the wind turbines only where the winds are very strong. I see. So let me translate this part. Hocam aslında bu sizin en başta sormak istediğiniz bir soru vardı. Rüzgar türbinleriyle ilgili. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Burada şimdi 2 tane katman harita var.
Bunlardan bir tanesi rüzgarın gücünü gösteren bir harita. Nereden geldiğini ve gücünü gösteren. Diğeri ise rüzgar türbinlerinin nereye yerleştirildiğini gösteren. Şimdi burada diyor, bunu okuyan birisi diyor, rüzgarın olmadığı yere de türbin yerleştirdiklerini görmüşüz diyor. Yani hani burada mesela bu bize bir şey gibi değil mi? Hani yaptığımız işi bir sağlamasını yapmak için ya da işte mühendisim ben nereye koyacağım bunu, eğer bir fikir olsun istiyorsan mesela bu haritalara bakmış olmak galiba bizi birazcık öne çıkaracaktır yaptığımız çalışmalarda. Hocam bu konuda danışmanlık için çok ciddi ücretler ödediklerini biliyorum. Çünkü yakın çevrede bu rüzgar tribünlerinden var ve yurt dışı firmalara bu şeyi yaptırıyorlar, etüt çalışmasını yaptırıyorlar. Kesinlikle çok değerli bilgiler. Evet, etüt çalışmasını yaptırdıktan sonra bir de buradan bakabilirler eğer doğru bir etüt olmuş mu olmamış mı diye. Ya da belki yaptırmaya da gerek kalmıyor. Okay, we are talking about, there are some wind turbines newly located in Muğla where we are living, and we heard that it's some consulting companies in Europe, and they paid millions of euros for those companies. And if we are talking, if they want to see if it's true, if they have been truly informed, they can check from here. Because it shows where the turbines must be located, right? It's where they are located. It's where they are located. Aynen hocam. Yes, ma'am. And so now the teacher's corner. So this is really the section of the atlas that will be really interesting for teachers. So again, you open the menu window and you click on the teacher corner. And this is what you will see. So you will have a little explanation again about the teacher's corner, and you can find different things. Under teacher corner, you have some exercises, and you have exercises for the moment in English and in French. And in the future, we will also have some exercises in Portuguese. And you can find posters also that you can use in the classroom. Some presentations, some workshops. For example, we did a workshop with scientists, which will we include in this section also. And you have quiz also. So you have different tools that you can use in the classroom. And if you click on the teacher corner, then you see that the exercises are provided by age category. So you have exercises for students up to 12 years old, from 12 to 15, from 15 to 18. So you see that it's a very wide range, but actually even for people older than 18, it's also interesting. So you really have a tool that you can use with all of the age categories in education. Hocam öğretmen bölümünü görüyoruz. Öğretmen köşesi. Oldukça detaylı. Gördüğünüz gibi şeye göre, yaş kategorilerine göre ayrılmış aktiviteler var. Hesaplamalar yapabileceğiniz, değişik sunumlar bulabileceğiniz. Aynı şekilde aşağıda posterler var. Hazır posterler, hazır sunumlar var. Sınıfınıza direkt kullanabileceğiniz. Ve hazır çalıştaylar var hocam. Yani yaptırabileceğiniz. Mesela öğretmenler arasında da yaptırabilir. Öğrenciler arasında yani hazır quizler var. Direkt mesela konuyu anlattınız, buradan bir şeyle desteklediniz, sonra direkt quizini de kullanabiliyorsunuz. Bunları kullanmakta zaten daha önce konuşmuştuk. Hiçbir sıkıntı yok. Yes, ma'am. And so once you are in the exercise, you select a category. So for example, here we have selected exercise for students between 12 and 15. And then you have the different maps about the different topics, for example, energy, sea bottom, or coastlines. And you click on the exercise that you want to open. And the exercise is always made up of a map and some questions. And so the objective is to find the answers to the questions in the map. Hocam bir tane aktiviteyi seçtiğinizde mesela bu sea coast'la alakalı. Bununla ilgili sorular çıkar diyor. Mesela bu aktiviteyi önce sorularla başlatırsınız, sonra öğretim yapılır, sonra tekrar sorarsınız soruları, bu şekilde gider diyor. Yani aktivitede gayet sınıf için kullanıma hazır bir şekilde.
So yes, for example, with the exercise, they can learn how to use the legend because the teacher can ask them what do the different colors mean in this map that shows coastal erosion, and they can find the answer in the legend. So this is helpful for students to go and look for the information themselves in the map. Or we can also ask what influences coastal erosion. And there again, they can combine different maps to see if things are linked or not. For example, does wave heights have an impact? So they can combine the two maps and see if that is linked. Or also what is the opposite of erosion, and they can find also the answer in the legend. I see. Hocam burada harita okumak için kullanılan anahtar, mesela haritanın anahtarı, harita dili mi denir? Anahtarım denir, tam emin olamadım ama onun kullanımını özellikle öğrencilere verebilmek için çok net kullanabileceği. Mesela buradaki renklerin ne anlama geldiğini, hoca aslında bu bilgiyi vermeden bile, hoca herhangi bir bilgi vermeden bile öğrencilerin bilgiye gitmesini sağlayabilir bu aktiviteyle diyor. İşte bu kırmızı, işte sarı ne demek? Bir bakın bakalım gibi. Soru üzerinden giden aktiviteler olduğu için soru öğrenciyi zaten yönlendiriyor. Hatta öğretmene gerek kalmadan öğrenci kendisi bile bu egzersizleri kullanarak konuyu öğrenebiliyor dedi. Kesinlikle hocam. Yes, ma'am. And so this is just an example, but you can go yourself in the teacher's corner and see the different combination of map and questions that are in the atlas. And so you can choose which one you would like to use based on what you are teaching or what you are learning about. Her harita bu şekilde kullanılabiliyor. Yani burada sadece bir örneğini gösterdim. Ben istediğiniz katman üzerinden, istediğiniz harita üzerinden öğretiminizi tasarlayabilirsiniz burada diyor. Yes, ma'am. And if you have any questions when you are using the atlas, you can contact us directly through the feedback form. So if you go in the menu, then you have here at the top, give feedback with a little face. And if you click on that, you will have a form that opens and you can type in your question or your comment or your feedback. We are always very interested in hearing about teachers' feedback. And we will get an email and we can answer directly your question or respond to your comment. And you can use also the icon on the left part of the screen. You also have the face. It's also linked to the feedback form. I see. Hocam sembolü bu sembolle ne yapabiliyorsunuz? Bize dönüt verebilirsiniz. Yaptığımız işi değerlendirebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Anlamadığınız yerlerle ilgili sorular varsa dedi. Bununla ilgili bize mail geliyor. Buraya bir şey, yani bir form doldur. Yani yazdığınız şey bize mail olarak geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışıyoruz dedi. Bu anlamda bizim sunumumuzun izleyen, bizim videomuzu izleyen öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eğer gene uzmanlarımızın sorusu olursa burayı kullanarak da sorularını sorabilirler diye düşünüyorum. Sembolü de gülen surat. Yes, ma'am. And so if you have any question at any time, don't hesitate. Just fill in the feedback form and then we will answer your questions. Aklınıza ne soru gelirse konuyla ilgili kesinlikle hiç yani düşünmeyin bile, hemen yazın bize. Biz elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışırız dedi. Yes, ma'am. And if you want to stay informed about the different developments and the different things that are new in the Atlas, you can also follow the Atlas on Twitter. So there is a Twitter account for the Atlas, which is @EuropeAtlasSeas. And we update the account every day so that we show specific maps that maybe you have not yet seen in the Atlas. So we point you to some maps, but we also have a map of the week. So every week we select one map and then we write some information about this map in connection with some news on the subject. So for example, if there's a new policy or new strategies, for example, on biodiversity, or if there's a conference, then we will talk about this policy, the strategy, or the conference, and we will make the link to the map. I see. Hocam bizden nasıl haberiniz olur? Yani nerede takip edebilirsiniz? Güncellemelerimizi nasıl takip edebilirsiniz? Burada Twitter hesabı var. Europe Atlas Seas adresinden.
Burada her hafta bir harita seçeriz biz diyor. O harita ile ilgili bilgiler veririz. Ya da güncel bir olay yaşanır. Mesela bir atıyorum çevreyle alakalı bir kanun geçer bir yerde. Onunla ilgili bir şey paylaşırız. Ya da istemediğiniz bir şeyler olur, onunla ilgili bir şeyler paylaşırız diyor. Yani günceli takip ederek de haritalarını hem oluşturuyorlar hem de güncele yorum yapmak için de haritalarını kullanıyorlar hocam. Nereden? Twitter üzerinden. Yes, ma'am. And so this is what we wanted to share with you on the Atlas. We would be really interested in knowing what you think about the Atlas, how you are going to be using it, because we have given a few examples of competence that can be developed or class where it can be used. But surely you will have other ideas. And so we will be very interested in learning about that. Kesinlikle yorumlarınızı duymak isteriz. Yani bizim atlasımızla ilgili yorumlarınızı nasıl düzeltebiliriz? Bununla ilgili seçenekleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Sınıfta nasıl kullanacağınızla ilgili bize de fikir verebilirsiniz. Ne yapacağız? Yani bu bilgileri kendi sınıfınıza nasıl taşıyabilirsiniz? Bununla ilgili de bize yazabilirsiniz. Lütfen bizi yorumlarınızdan mahrum bırakmayın. Çok mutlu oluruz diyor hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben bu noktada sevgili Ayşe'ye dönmek istiyorum. Ayşe hocam, içindeki sorulara cevap bulabildin mi? Evet, birçok soruya hocalarımız cevap vermiş oldu. Aslında özellikle öğretmenlerin eğitim boyutunda bu atlası nasıl kullanabileceği, nasıl etkinlikler tasarlayabileceği, hatta örneğin sosyal bilgiler dersinde hangi beceri ve değerleri kazandırabileceği konusunda çok faydalı oldu. Özellikle zaten sosyal bilgiler eğitimi konusunda mekansal algı, mekansal düşünme, harita okuryazarlığı, konum analizi gibi becerileri aktif edebilecek bir harita. Ayrıca çevre duyarlılığını da kazandırabilecek bir harita olarak gördüm. Yani bu konuda hakikaten ben bunu kullanacağım gibi görünüyor. Özellikle etkinlikler konusunda. Yani Avrupa Denizler Atlası yani kıyı ile ilgili ya da denizle ilgili istatistiksel verilerin yanında hani denizlerin şu anki durumuyla ilgili, kirliliğiyle ilgili, atıklarla ilgili birçok veri var. Etkileşimli de olması çok iyi aslında. Web tabanlı, etkileşimli bir harita. Bu bizim için faydalı çünkü sürekli bilgiler güncelleniyor. Yani durağan bir bilgi değil, sürekli aktif halde kullanacağımız bir harita. Özellikle hani mekansal düşünme, temsil araçların kullanımı, mekansal kavramlar ya da bilişsel süreçleri ya da üst düzey düşünme becerilerini geliştirme açısından bence çok faydalı bir harita olarak gördüm. Hocalarımıza şunu sorabilirim. Acaba hani... Buyurun hocam. Ben burada şeyi merak ettim aslında. Az önce sunum sırasında dediler ki erozyonun yıllara göre şeyini de ölçüyoruz. Miktarını. Bu erozyon böyle gözle görülür kadar büyük oluyor mu? Veya bunu ölçtüklerine göre milimetrik mi ölçüyorlar bunu? Bu konuda deniz altındaki erozyonu muhtemelen hani ölçümünü yapıyorlar. Şimdi o konuda aslında hocalarımız bilgi verse daha net olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla hani bir coğrafi denizaltı ile ilgili fazla bir bilgim yok açıkçası hocam. Şimdi yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Hocam bir de hani yıllara göre bakabiliyorlar ya. Mesela o yıldaki değişimini gösterir. Büyük ihtimalle değişimler oluyordur hocam. Onları hani var ya da yok demek için. Şöyle benim hani merak ettiğim şey hani şuydu mesela 10 yıl önceki yaşanan bir deniz altındaki bir olayı biz bu haritada görebiliyoruz mu mesela? Hani mesela merak ettiğim sorulardan biri de buydu. Bununla ilgili bir veri var bildiğim kadarıyla. Hani anladığım kadarıyla haritadan bunu da çıkartabiliriz yani. Bu konuda da hani geçmiş, gelecek ve günümüz bağlantısında bir çıkarım yapmak açısından da güzel bir veri bize. Hani öğrencilerin de bu şekilde değerlendirme yapabilmesi açısından da etkili olabilecek gibi diye düşünüyorum. Ben biraz çevireyim konuklarımıza neler konuştuğumuzu. Okay, we are talking about how we can use this map in our classes, social sciences and also in math classes. They are discussing about that actually. And actually there's one more question. Is it possible to see in the maps, in the atlas, the past events? For example, a volcano eruption 10 years ago.
Is it possible to see that exact event? Can we, for example, put dates like 2018, 2017 and see that map exactly? No, but what you can do, if you click on the volcano, you can see if it's active or not active. And it will tell you over which period it was active. So it will give you the time to show you over which period it was active. I see. Birebir tek yani şeyi göremezsiniz diyor. Yani tek bir olayı görmeniz mümkün olmayabilir diyor. Yani bundan 10 sene önceki ya da 3 sene önceki bir olayı, ama mesela bir volkanın diyor hareketlerini merak ediyorsanız diyor, onun hangi zaman aralığında aktif olduğu ile ilgili bilgiyi bulabilirsiniz diyor. Yani o şeyle ilgili, o aradığınız bilgiyle ilgili derin detayları, hani o iyi bölümü vardı ya, information bölümü. Oraya tıkladığınızda her şeyi görürsünüz diyor. Ama birebir hani o anı anlatan bir harita bulamayabilirsiniz diyor. Böyle aslında soruya da cevap almış olduk değil mi? Hani 10 sene önceki durumu kontrol edebiliyor muyuz diye. Süreci kontrol edebiliyoruz ama anladığım kadarıyla. Yani değişimleri görebiliyoruz. Anladım. Sevgili Ayşe, senden yine genel bir değerlendirme almak istiyorum ve son sözlerini almak istiyorum. Genel olarak programda konuştuklarımızı, bunun eğitime yansımalarını biraz bahsettin ama son bir değerlendirme almak istiyorum. Bu Avrupa Okyanuslar ve Denizler Atlası dediğiniz gibi etkili bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir. Hani soyut olarak değil de hani somut bir veri, hani sınıf ortamında hani aktif edilebilir bir şekilde. Özellikle bizim hani sözel ifade ettiğimiz ya da soyut içeriklerin çok fazla olduğu derslerde öğrenciyi daha aktif kılmak ve öğrencilerin aslında yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlaması açısından da bize faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ki örnek etkinlikler ve sorular da zaten tasarlanmış. Buradan da faydalanabiliriz. Aslında şöyle, hani benim merak ettiğim bir soru daha vardı. Hocalarımız acaba hani Türkiye'de bir atölye çalışması yapmayı düşünür mü? Bu konuda eğitim vermeyi düşünürler mi? Bu benim için çok iyi olur, faydalı da olur diye düşünüyorum ben. Belki biz davet ederiz sevgili Ayşe. Bir soralım. Olabilir. Okay, olabilir, çok iyi olacak. Okay, they're talking about a workshop in Turkey, and they are wondering about if we organize something like that, and if the pandemic allows us. Would you like to come here to visit us and give information about your atlas and how to use it in that workshop? The question is that. We can certainly discuss that. I cannot give you an answer like that. For the moment, we're doing everything online because we cannot travel due to the pandemic. But surely we would be very happy to do more workshops online. We have done it with teachers to organize some online workshops. And yeah, who knows how things evolve. You can always contact us with requests for workshops, and then we will see what can be done. Okay. But I cannot give you a specific answer, but don't hesitate to contact us. We'll always be happy to see what we can do. Online, okay. Hocam, for the moment, online, because for the moment we cannot do anything that is not online. It's the same for us. But for example, 1 year, hopefully, after 1 year or 1.5, maybe it's over, and maybe we organize something like that. Then we will talk about that, right? It's an open question. Hocam her şey diyor online yapıyoruz şu anda. Online aktiviteleri açığız dedi ama tabii gelip gitme olayı şu an için zor görünüyor pandemiden dolayı dedi, ama her şeyi online yapmaya ve bunu yaymaya, yani bu atlasla ilgili konuşmaya her zaman hazırız tabii. Ben bu konuda veda konuşması yapacaktım ama ondan önce şunu belirteyim. Bu son slaytlarındaki görüntünün 100 kat daha güzeli Muğla'da var. Gelip görmek isteyebilirler. Okay, they insist on after pandemic, of course, come to Muğla. Muğla is a city near Mediterranean Sea and also in Aegean corner. It's more beautiful than the sea that you can see right now. And come and be our guest, he says. Well, we were certainly very glad to talk to you today.
And certainly would be happy to talk to you again in the future. Yeah. Hocam bugün tanışmış olmaktan çok mutluyuz. İleride de konuşacağımıza ve devam edeceğimize eminim diyor, bağımızın kopmayacağına. Kesinlikle bilgiyi paylaşma konusundaki isteklerinden ve bize kapılarını açtıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli bir programdı, dolu doluydu. Bu konuda sevgili izleyicilerden de ricamız, beğen tuşuna basarak YouTube'dan bizi takibe alabilirsiniz. Çünkü Avrupa'nın veya dünyanın neresinde değerli bir eğitimci varsa, değerli bir konu varsa bunu ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta konuğumuz ve konularımız da Avrupa Denizler Atlası'ydı. Bu konuda yine ders içi aktivite olarak bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sınıflarımızda etkileşimli akıllı tahtalar var. Bu konuyu sınıfta işlemeye gayet müsait, elverişli. Ben hepinize esen kalın diyorum. Sevgili Emine, sevgili Ayşe, sevgili André, sevgili Nathalie, çok çok teşekkür ediyorum programa değer kattığınız için, katkılarınızdan dolayı. Esen kalın diyorum. Okay, he's thanking you and he really appreciates what you're doing and thank you for your precious time again and again. He's doing the closure part now. Thank you and hope to see you in future projects, future programs. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. See you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.